Kaybolan seraplar nereye gider? Bölüm 2. Rus salatası. Çünkü canım sıkılıyor benim orada. Daha alışmadığın içindir yavrum. Dün bir, bugün iki. Hem bak orada arkadaşlar var, bir sürü oyuncaklar var. Ama canım sıkılıyor işte orada. Anaokulu. Esasında gayet makul bir talebim vardı ve medeni insanlara yakışacak şekilde ifade ediyordum bunu. Oraya gittiğim ilk gün benim gibi yeni milli olan 2-3 çocuk kertiklilerin alaylı bakışları altında salya sümük ağlayıp tepinmişti. Ben de mi o embesiller gibi davransaydım? Anaokuluna gitmek istemiyordum. Allah kahretsin, sebebi tabii ki can sıkıntısı değildi. Hatta alakası yoktu. Can sıkıntısıyla baş etmede benden usta kim olabilirdi? Hem sorun bu olsa mekan ne fark ederdi? Sanki anneannemin evinde her şey tamam mıydı ki? Fakat ne yaparsın? Oradayken içine düştüğüm haleti ruhiyeyi bizimkilere daha makul biçimde anlatmamın başka bir yolu yoktu. Orada gün boyu ellerimi cebime sokup sık sık gözlerim dalarak ve gözyaşlarımı içime akıtarak dolanıp durmuştum. Eski sevgilisini bir türlü unutamayan yaralı bir aşık gibiydim. Verdikleri kahvaltı boğazıma düğümleniyordu. Mümkünse kahvaltıda çay yerine ıhlamur ya da süt tercih ettiğimi ifade etmekte bile zorlanmıştım. Yine de bozuntuya vermemiş, grup çalışmalarına, tanışma etkinliklerine ve serbest oyun saatlerine katılıyor gibi görünmüştüm. Bedenim oradaydı ama ruhum başka muhitlerde geziyor, rüzgarda savrulan kuru bir yaprak gibi bir faaliyetten diğerine sürüklenip duruyordum. Sanırım sorunun bir kısmı benim yine büyük beklentiler içinde oraya gitmiş olmamla alakalıydı. Anaokuluna gideceksin dediklerinde çok heveslenmediğimi biliyorum. Ama sonuçta nesneler ve insanlar bakımından kalabalık bir mekan olduğu kesindi. Adının içinde okul sözcüğünün geçmesi de çeşitli şemalar, haritalar, kısacası bilgi yönünden kalabalık olacağı izlenimini vermiş olmalı. Tüm bunlar bir araya geldiğinde aradığımın orada olabileceğine dair sinsi bir umut filizlenmişti galiba içimde. Kapısından içeri adımımı attığım anda işte o umut kırıldı. 6 yaşından gün almış birisi için gereğinden fazla gelişmiş bir ileri görüşlülük örneği. Oradan bir bok olmayacağını ve bir bok bulunamayacağını, aradığımı bulamamak konusunda yine kaderime boyun eğeceksem madem, bu süreci tanıdığım bir çevrede geçirmemin daha uygun olacağını anlatmaktan uzunca bir zaman vazgeçmeyecektim arazlı düşüncelerim. Okul öncesi eğitimde devrim yapacağız benzeri zırvalarına kanıt olsun diye bir ilkokulun bodrum katına formalite icabı konuşlandırılmış, uyduruk bir anaokulu da değildi yolladıkları. Böylelerine giden birkaç tane tanıdığım vardı, lanet olsun. O günleri düşündüğümde hala tüylerim ürperiyor. Keşke içinde 3-4 saatten fazla geçirilmeyen, öğretmenlerin tüm yaşamlarını veletlerle ilgilenmek için harcayacakları enerjiyi en alt düzeyde tutmak için verimli kaytarma yolları bulmaya adadığı o süprüntülerden birine yazdırsalardı beni. Sonuçta hem ebeveynlerimin gönlü olurdu hem de benim için kısa ve sancısız bir mesaiden fazlası olmazdı anaokulu yaşamı. Oysa benim gittiğim köklü ve fiyakalı denebilecek bir eğitim kurumuydu. Kız meslek liselerinden birinin uygulama anaokulu. Tam gündü ve yatakhanesi vardı. Hayatım boyunca hiç öğle uykusu uyumamıştım ve burada uyku saati denilen lanetli bir evreyle yüzleşmem gerekiyordu. 20 tane ranzanın bitişik düzen konuşlandırıldığı bir odada Mickey'li, Barbie'li yastıklarına kafalarını koyar koymaz uyuyan ve uyurken burunlarından gelen ıslık sesleriyle insanda tiksinti uyandıracak kadar huşu verici bir koro oluşturan zavallı yaşıtlarımla geçirilen bitmek bilmez saatler. Tanrım, koca bir sene boyunca bu işkenceyi çektim ve hiç uyumadım. Kadın hastalıkları ve kısırlık tedavisi gibi konularda edindiğim ilk bilgileri bu uykusuz öğle vakitlerinde kulak kabarttığım nöbetçi öğretmen muhabbetlerine borçluydum. İlk gün uyku saatinden sonraki tüm zamanı gözüme kestirdiğim yumuşak yüzlü bir öğretmenin peşinde dolanarak geçirmiştim. Aslında dikkat çekmemek için sık sık yanından ayrılıyor, ortalıkta dolanırken onu gözden kaybetmemeye gayret ediyor ve
bana dünyada geçirdiğim toplam zamandan daha uzun gibi gelen, aslında duvar saatinin dişe dokunur görünen en ufak değişiminden ibaret olan aralıklarla kadının dibinde bitiyordum. Zavallı kadının bütün suçu, asıl niyetini bilmediği ve kendisine bir beyefendi nezaketiyle yaklaşan 6 yaşındaki yeni çocuğun zararsız görünen sorusuna yüzüne şefkatli bir gülümseme yerleştirerek yanıt vermesiydi. Affedersiniz, bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Saat 4'e çok var mı acaba? Kadın ilk soruma cevap vermesinin bedelini saat 4 olana kadar aynı sorunun muhtelif biçimleriyle her seferinde bir öncekinden daha kibar ve mahcup, dolayısıyla yanıtsız bırakılması daha güç bir üslup eşliğinde defalarca karşılaşarak ödeyecekti. Sonunda anneannem beni almaya geldiğinde, dünyada aslında oldukça az miktarda bulunan iyiliğin, görünüşü kurtarmak için bolca taklit edilerek çoğaltılan bir şey, yani bir çeşit gösteri olabileceği fikriyle karşı karşıya kalacaktım. Bence bu sebeple özünde iyilikle ilgili olduğu düşünülen mesleklerle uğraşanlara isteğe bağlı erken emeklilik hakkı tanınmalı. Oldukça yıpratıcı bir performans sonuçta ve bu yüzden kafayı sıyırdığı açıkça ortada olan ihtiyar eğitimcilerle de münasebetlerim oldu ilerleyen zamanda. Benim ilk günkü ahvalimi soran anneanneme dünya işlerinden elini eteğini çekmiş bir azize edasıyla cevap verirken, gevşek tutmak için insanüstü çaba gösterdiği çenesine bazen hakim olamadığı için dişleri birbirine vuran, böylelikle çıkardığı kimi sesler elinde olmadan cızırdayan öğretmenimin durumuna başlangıçta üzüldüğümü bile söyleyebilirim. Büyük ihtimalle anneanneme küfürler savurup boğazına yapışmak, beni ensemden kavrayıp duvardan duvara fırlatmak isteğiyle yanıp tutuşuyordu o an. Ne var ki ufak ayrıntılar haricinde kusursuz başlayan performansı küçük benliğimi harap edecek bir falso vererek sona erecekti. Yalnız teyzeciğim, bir daha saat vermezsek çocuğa. Bunları söylerken sesini biraz alçaltmıştı fakat benim duyup duymamam umurunda değildi. Dişlerini sıkıp dudaklarını iyice yukarı kaldırarak ve boynunu öne kırıp gözlerini yumarak konuşuyordu. Mahcubiyetim ne yazık ki haksızlığımdan kaynaklanmıyor. Bütünüyle rol icabı havalarındaydı iyice. İfadenin aynısına, ustam yalnız sandviçin Rus salatasını biraz bol koyabilirsek diyen yolsuz bir öğrencinin suratında da rastlayabilirdiniz. Ve burada cümle biterken ince bir kafa manevrasıyla tam işaret edilecekken vazgeçilen Rus salatası ben oluyordum. Anneannemin eviyle anaokulunun arası 10 dakikalık yürüme mesafesindeydi. Yol boyu soruları kısa cevaplarla geçiştirdim. Sorulmadıkça konuşmuyordum. Ezilmiştim, kırılmıştım, şoktaydım adeta. 30'lu yaşlarındaki düşüncesiz bir hanımefendi tarafından yerin dibine batırılmıştım. Kendimi gerçekten Rus salatası gibi hissediyordum.